Dans vebası, diğer bir ismiyle dans çılgınlığı. Hayal edin, bir şehirde herkes birdenbire dans etmeye başlıyor. Sebepsiz yere, durmaksızın yorgunluktan bayılana kadar. Çığlıklar, halüsinasyonlar ve sokakları dolduran çılgın bir enerji. Bu bir festival değil, bir karnaval değil. 14. ve 17. yüzyıl Avrupa'sında binlerce insanı etkileyen esrarengiz bir fenomen. Peki bu garip olayın ardındaki sır neydi? Gelin tarihin tozlu sayfalarına birlikte göz atalım. Dans çılgınlığı ilk olarak 1374'te Almanya'nın Aachen kentinde patlak verdi. İnsanlar aniden sokaklara döküldü. Çılgınca dans etmeye başladı. O kadar ileri gittiler ki yorgunluktan yere yığıldılar. Hatta ağızlarından köpükler geliyordu. Bu olay sadece Almanya ile sınırlı kalmadı, Avrupa'nın dört bir yanına yayıldı. Bu salgınlardan en dikkat çekici olanı ise 1518 yılında Strasbourg'da yaşandı. Trafiye adında bir kadın sokağa çıkıp dans etmeye başlıyor. İlginç olan tarafı ise ortada çalan bir müzik olmadığı gibi kadının yüzünde neşe ifadesi de yoktu. Kısa sürede etrafına insanlar toplandı. Kadın yorgunluktan yere yığılıyor, bir süre uyuduktan sonra tekrar ayağa kalkıp tekrar dans ediyor. Durmak bilmiyordu. 3. güne gelindiğinde insanlar kadının lanetlenmiş olabileceğini düşündüler. Yaşadığı şiddetli kasıntılar içine şeytan girdiğinin kesin bir işareti olarak görülüyordu. Trafio gözle görülür bir ıstırap içindeydi. Onu şeytani dürtülerinden ayırmak için Aziz Vitus'a ithaf edilmiş bir mabede götürdüler. Aziz Vitus dansın koruyucu azizi olarak biliniyordu. Trofio'nun mabede gitmesiyle çilesi sona ermişti. Tabi yaptığı ziyaretin gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilemiyoruz. Ama bu durum hastalığın yayılmasını engellemedi. Trofio'nun garip dansını izleyenler bu hastalığa yakalandı. En az 50 kişi bu uğursuz dansa katıldı. Sonraki birkaç ay boyunca sayı artmaya devam etti. Bazı görgü tanıklarına göre 400'e çıktı. İnsanlar günlerce hatta haftalarca durmadan dans etti. Ama neden? Bilim insanları ve tarihçiler bu olayı anlamaya çalıştı. Bazıları bunun nemli çavdar saplarından oluşan bir küfün ekmeğe karışmasıyla ortaya çıkan bir tür uyuşturucu etkisi olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise stres ve kaygının kitlesel bir depresyona yol açtığını düşünüyor. Özellikle tarihçi John Waller bu olayın stres kaynaklı bir psikoz olduğunu savunuyor. Dans çılgınlığı tarihin en ilginç ve gizemli olaylarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir yanda psikolojik teoriler, diğer yanda biyolojik açıklamalar. Ancak kesin bir cevap hala bulunabilmiş değil. Belki de bu insanlık tarihinin çözülememiş sırlarından biri olarak kalacak. Peki sizce bu çılgınlığın sebebi ne olabilir? Stres mi? İnanç mı? Yoksa başka bir şey mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve eğer bu tür ilginç tarihsel olayları merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.